Merhabalar, ben Özgür Karagöz. Bugün Battle Royale haritasında yol eklerken ne gibi sorunlarla karşılaştık ve bu sorunları nasıl aştık? Bunlarla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Öncelikle haritanın terreyini daha önce yapıldığı için daha sonradan bir yerleşim birimi oluşturduk ve bu yerleşim biriminin içinden de yollar geçmesi gerekiyordu. Bu yaptığımız yolları daha önce yaptığımız terreyine göre uyumlu şekilde yapmamız gerekiyordu. Bunun uyumunu sağlamak için yolları spline ile oluşturduktan sonra oluşturduğumuz bu yolları boolean'la terrain'den çıkartarak o kısmı ayrı bir mesh olarak elde etmiş olduk. Daha sonra uyumlu bir mesh elde ettik ama şöyle bir sıkıntı doğdu. Bu oluşturduğumuz yollar kıvrımlı olduğu için UV'sini açarken stretch problemi oluyordu. Onu da şu şekilde çözdük. Spline UV kullandık. Spline UV şu şekilde çalışıyor. Sizin yolunuzun kavisine göre, eğimine göre aynı şekilde bir spline çiziyorsunuz. Ve unwrap kısmından çizdiğiniz spline'i göstererek UV'lerini stretch etmeden düzenli bir şekilde açmış oluyorsunuz. Bu da işinizi çok kolaylaşıyor çünkü bizim kullandığımız map'ler tek kanvastan okuyor ve 1024'e 1024 kanvası bütün bir yol boyunca tile ettirmeniz gerekiyor. O yüzden Spline UV kullanmak bize çok avantaj sağladı ve tek bir map ile bütün bir yolun texture problemlerini çözmüş olduk. Bir diğer sorun, bu yerleşim birimlerini biz oluşturduğumuz zaman bunları gerçekçi olması için aslında çeşitli uydu haritalarından, yerleşim birimlerinden faydalanarak dizilimlerini yaptık. Bu dizilimleri yaptıktan sonra 3D programlarda baktığınız zaman gözünüze güzel geliyor. Her şey çok güzel ama oyun içine attığınız zaman farklı sorunlar çıkabiliyor. O yüzden bu dizilimler yapıldıktan sonra oyun içine açıp bunları tekrar test ediyoruz. Bu yerleşim birimini örnek verirsek, oyun içine attığımız zaman duvarların çok fazla olduğunu, bir labirent hissi yarattığını gördük. Bu da oynanış açısından bir dezavantaj sağlıyordu. O yüzden bu duvarları bayağı sadeleştirdik ve ev dizilimlerini çok daha geniş ve ferah olacak şekilde yeniden boyutlandırdık. Duvarların boyutları ile ilgili problem vardı. Siper alma mesafeleri biraz düşük olduğu için duvarların boyutu siper alınamıyordu. Onları editleyip tekrar duvar boyutlarını ayarladık ve bu şekilde oyuna aktarmış olduk evleri. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.